Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle 42 beden pareo kesiyorum. Beden 98, bel 80, basen 104. Kumaşımın üst kısmını düzenledim. Bel uzunluğum 46 santime işaretimi aldım ve bluz boyum, pareomuzun boyu 92 santim. 2 santim dikiş payı verdim. 94 santime işaretimi aldım. Yukarıdan 1 santim aşağıya düşmüş olduğum nokta ile bel arasını takma kollarda 2'ye bölüp 2 ekliyordum. Şimdi 2'ye bölüp 4 ekliyorum. Yani 46 bölü 2 23 artı 4 santim 27 santime işaretimi aldım. İşaret aldığım noktalardan karşıya doğru dik açı olarak çizdim. Beden hattı kol evi, kol derinliği üzerinde, çizgisi üzerinde. Karşıya doğru beden ölçümüzün 1/4 24,5 artı 4 santim bolluk veriyorum. Artı 1 santim dikiş payı veriyorum. 30 santime işaretimi aldım. Bel ölçüm 80 santim bölü 4 20 santim. Artı 4 santim bolluk 1 santim dikiş payı 25 santime işaretimi aldım. 20 santim basen düşüklüğü aşağıya indim. Bel çizgimden aşağıya. Basen ölçümü 4/1 26, 4 santim bolluk, 1 santim dikiş payı 31 santim. Etek genişliğimi 31 artı 5, 36 santim olarak işaretimi aldım. Arka yaka açıklığı 7 santim, 3 santim aşağıya düştüm. Kolumuzun uzunluğu omuz başından 37 santim olarak işaretimi alıyorum. 37 santimlik noktadan yukarıdan aşağı 6 santim iniyorum. Daha sonra kol genişliğim 24 santime işaretliyorum. Kol ağzı genişliği. Omuzumu çizdikten sonra yay cetvelimin iç kısmıyla koltuk altından bele kadar olan yeri çiziyorum. Basen kısmını yay cetvelimin dış kısmıyla çizerek etek kısmında birleştiriyorum. Kavadora cetvelimin uç kısmıyla da koltuk altıyla kol altını birleştirdim. Şimdi kumaşımı iğneliyorum. Şifon olduğu için kayıyor. Daha sonra keseceğim. Kestikten sonra ön bedeni almak için diğer kumaşın üzerine yerleştirebilmek için iğneledim. Kumaşımızı keselim. Omuz kısmını da kestim. Kumaşımızı kenara koyalım. Ön bedenin üzerine yerleştirirken önü açık bir pareo olacak. Önde 4 santim pay bıraktım. Neden? 2 kere 2 santim katlayacağım. Üst üste düğme payı olarak değil de 2 kere kumaş ince olduğu için biraz daha hacim kazansın diye 2 kere 2 santim katlayacağım. Omuzumuzu da kestikten sonra dikkat ederseniz etek ucunda sarkma payını almadım. Çünkü yanlardan sarkmasını istediğim için düz bıraktım. Dikkat ederseniz yanlarda etek kısmında normalde sarkma payını alıyorum. Yukarıdan aşağıya yaka açıklığım 34 santime işaretimi aldım. Şimdi cetvelimi yerleştirirken 4 santim katlama payından sonra omuz başında birleştirerek ön yakamın oyuntusunu çizdim. Şimdi yakamı keserken 4 santimi düz alıyorum. Düz aldıktan sonra yukarı doğru yaka açıklığımı kestim. Kumaşımızı kaldıralım. Yakamız için biye alıyorum 4,5 santim genişliğinde. Uç ucuna ekleyeceğim. Parçamız bu kadar kaldığı için şimdi artık dikime geçebiliriz. Ön kısmı ütüde 2 santim önce kırıyorum. Daha sonra tekrar 2 santim üstüne ikinci bir 2 santimi daha kırıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şifonlarda boyuna doğru olan kısımları ütüde rahatlıkla gördüğünüz gibi kırabildim. Enine olan bölümler kırılmıyor. Kumaşlarının dokunurken kullanılan ipliklerinin özelliğinden dolayı enine olan kısımları ütüde kırılmıyor. Onu da nasıl yapacağımı biraz sonra göstereceğim sizlere. Şimdi öndeki kırdığım patlarımı diktim. Omuzu dikerken temiz dikiş olarak çalışacağım şifonlarda. Şimdi ters yüzleri birbirine bakıyor. Düz yüzü bana doğru bakıyor. 3 milimden diktim. Omuz başlarımı 3 milimden diktim. Şimdi ütüleyeceğim.
Ütüledikten sonra çevirip üzerinden yarım santimden dikeceğim. Şu anda dikeceğim yer kumaşın ters tarafı. Dolayısıyla temizlenmiş olacak. Benim makinamda temizleme dikişi olarak zikzak fonksiyonu olduğu için çok sağlıklı bulmadığım için bu şekilde temiz çalışıyorum. Şifon gibi kumaşlarda dikişin kalitesini artırmak için bu şekilde çalışırsanız daha kaliteli bir işçilik yapmış olursunuz. Püsküllenme olacağı için temiz dikiş yapmayı uygun gördüm. Sizler de bu şekilde çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ön taraftan görünen tarafı temiz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Diğer omuzu da yine diktim. Şu anda ütülüyorum. Gördüğünüz gibi ütülerken dikişleri arka tarafa baktırıyorum. Gördüğünüz gibi omuz dikişlerimiz de içeride temiz bir şekilde, düz tarafı da bu şekilde görünüyor. Yan tarafı da aynı şekilde öncelikle düz tarafından 3 milimden dikiyorum. Ters tarafı birbirine bakıyor. Şu anda bana bakan tarafı kumaşımın düz tarafı. 3 milimden eteğin çıtının yırtmacının bulunduğu yerden aşağıya doğru diktim. Diğer tarafı da aynı şekilde dikip ütüleyip yine üzerinden yarım santimden dikiyorum. Şu anda diktiğim yer kumaşın ters tarafı. Böylelikle iç dikişlerimizi de temizlemiş olduk. Kol altındaki kavisli kısımları dış dikişe vurmadan çıtlatıp atarsak kasma olmaz. Gördüğünüz gibi dış taraftan görünen tarafı tertemiz çıktı. Şimdi arkadaşlar az önce bahsetmiştim. Enine doğru aldığım için yaka biyesini, enine olan yerler ütüde kırılmıyor. Gördüğünüz gibi ikinci kez, üçüncü kez üzerinden geçmeme rağmen ütüde bir türlü biyeyi kıramıyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Telanet yapıştıracağız. 3 kez 4 kez ütülememe rağmen kırılmadı. Şimdi telaneti üzerine yerleştirdim. Telanetiniz yoksa yarım santimden seyrek makine dikişi vurarak o şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra o dikişi söker atarsınız. Kırma işlemini dikişle de tamamlayabilirsiniz. Telanet yapıştırdım, soğudu, kaldırıyorum. Şimdi 1 santimden kırıyorum yaka biyemi. Gördüğünüz gibi 1 santimden kırdım. Daha sonra 1,5 santim üzerine yatırarak yaka biyemin genişliği ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ben 1,5 santim olarak çalışacağım. 1,5 santimden kırdım. Bedenin yaka ortasına çıtımı attım. Biyemin de tam ortasının işaretini alıyorum. Bu noktayı bedendeki çıt attığım yere denk getireceğim. Kırmış olduğum yer bir önden başlayıp diğer önde bitecek yere kadar olan yeri kırdım. Diğer taraf serbest. Orayı da çevirerek dikeceğim. Dikerken göreceksiniz. Yaka ucundan başladım. İç taraftan başlıyorum. Dışa doğru temiz çima şeklinde biyemi kapatacağım. Şu anda kumaşın ters tarafı bana bakıyor. Yakanın uç kısmından başlıyorum. Uç kısmında bağlanacak yeri 60-70 santim kadar, ne kadar isterseniz bırakabilirsiniz. 50 santim de yeterli. Yakanın ucundan yarım santimden başlayarak dikiyorum. Dikerken yaka ucundan işaretledim. Ön yaka ölçümün 35 santim olduğunu keserken de söylemiştim. Şimdi yaka ucumu iğneledim. 35 santimi de omuza iğneledim. Bedende bolluk göreceksiniz. Bu bolluk neden? Fazla kesildiği için değil. Verev kısımlar kendini ütü gördükçe, dikiş diktikçe bırakır. Buraları dikerken sol elimizle alttan yedirerek takmamız lazım. Penye gibi, şifon gibi kendini salan, esneyen kumaşlar bu şekilde kendini bırakırlar.
Biz de buraları dikerken ne yapıyoruz? Elimizle alttan yedirerek dikiyoruz. Bu yedirme işlemi büzgü alma anlamına gelmez. Yedirme işlemi vereb olduğu için tuttuğumuz zaman bol gibi görünür. Şu anda yaka başına kadar geldim. Omuz başındayım. Arka ortadayım. Arka ortaya kadar geldim. Daha sonra diğer omuzun başına kadar geldim. Burada bekliyorum. Şimdi burada yine 35 santimlik ölçümü iğneleyip diğer ön tarafın uç kısmına doğru iğneliyorum. İğneleyince göreceksiniz. Burada da aynı şekilde bolluk göreceksiniz. Burayı da yedirerek takıyorum. Yedirmeden o uzunlukta takarsak ön yaka kendini aşağı doğru sarkıdır. Çok çirkin bir yaka olur. Buralara dikerken çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi yakamızı içten dışa doğru diktik. Dışa doğru tam dikişin üzerine 1 milim kaydırarak diktiğiniz zaman tam dikişin üzerinden çimen şeklinde dikmiş olacağız. Yakayı biyenin uç kısımlarını nasıl temizleyeceğiz? Yakanın uç kısmından değil, bağlanacak biyenin uç kısmından yapacağız. Makinenin altındaki ve üstündeki ipliği 50-60 santim kadar uzatarak çıkardım. İğnemi batık konuma getirdim. Kumaşın düz tarafına ipliği yerleştiriyorum. İplik kumaşın düz tarafında kalacak şekilde katladım. İpi tam ortaladım ve başlangıç yerime bir zikzak yapıyorum. Zikzak yaptım. İpi ortadan katladığımız yerden, biyenin katladığımız yerin tam ortasından götürecek şekilde devam edelim. İpi dikmeyelim, yoksa çeviremeyiz. Yarım santimden dikiyorum. Yakamın uç kısmında bitireceğim. Yaka biyemizin genişliğini 4,5 santim kesmiştim. Bu nedenle kenardaki fazlalıkları da kesmemiz gerekiyor. Yakamızın tam bulunduğu noktanın uç kısmında bitiriyorum. İpiniz yetmezse bu şekilde çekebilirsiniz. Bağcığımı yakamın tam uç kısmına gelip orada bırakıyorum. Şimdi kenardaki fazlalıklarını keselim. Aradaki ipliği de kaçırmamaya dikkat edelim. Kaçırırsak çeviremeyiz. Şimdi fazlalıkları keselim. Dikkat edelim. İpimizin ucunu kaçırmayalım. Kaçırırsak çeviremeyiz. Şimdi çevirelim. İpi çekiyorum. Ve orada tutuyorum. Baş kısmında elimle biraz ittirerek kaydırıyorum. İçten dışa doğru yaka bağcığımı temiz bir şekilde çıkarmış oldum. Gördüğünüz gibi. Artık uç kısmındaki ipi kesip atabiliriz. Şimdi yakamızın uç kısmını iğneliyorum. Yakamı kapatmaya geçeceğim. 1,5 santimden yaka biyemin çevresi kapanmış olacak. Yakamın uç kısmından başladım. Yakamı kapatıyorum. Kapatırken dikişin tam üst kısmına denk getirerek çıma çekerek yaka dikişimi bitiriyorum. Yaka uç kısmına gelince 1-2 santim kadar boşluk bırakalım. Çünkü diğer tarafı da çevirmemiz lazım. Öncesinde de yapabilirdik. Ben oraya atladım arkadaşlar. Şimdi yine ipimi uzattım. İpimi uzattığım yerden tekrar öbür tarafı yaptığım gibi ipimi uzattım. Başladım. Yine kumaşın düz tarafına ipi yerleştirdim. Yarım santimden diğer tarafı nasıl yaptıysam aynı şekilde devam ediyorum. Sizler kalıp çıkartırken, kesim yaparken, dikiş dikerken nerelerde zorlanıyorsanız bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı severek okuyorum.
Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevdiğiniz videolara like atıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdi yırtmacımızı dikerken önce yarım santim, daha sonra 1,5 santim katlayarak dikiyorum. Etek kısmını da yarımşar santimden 2 kere kıvırarak etek kısmını da temiz kıvırarak dikiyorum. Dikişimiz bitti. Diğer projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.